Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Kaptan Baha. Bugün 5 Mayıs 2020 Salı ve şu an yaklaşık saat 17-18 civarında Türkiye saatiyle. Sizlere bu videoyu son dakika haberini bildirmek için çekiyorum. Biraz evvel sevgili Tolga Özbek kendi web sitesinde yaptığı açıklamada özel bir haber paylaştı. Ve bu paylaştığı haberde Türk Hava Yolları'nın peyderpey bazı uçuşlara başlayacağını ilan etmişti. Biz bunun zaten böyle olacağını bekliyorduk. Uçuşların belli bir aralıklarla belli destinasyonları içererek açılacağını bekliyorduk. Bütün hava yolları da zaten böyle yapıyor. Türk Hava Yolları'nın yapmış olduğu planlamaya göre iç hatlarda yaklaşık %60 bir kapasiteyle uçmayı planlıyor ki bu bayağı yüksek bir oran. İnsanlar herhalde iç hatlarda özellikle Haziran ayından sonra hem tatillerin olması sebebiyle hem de artık böyle insanların evlerinde tıkılı kalmış olmalarından ötürü hem işlerini yapamadılar, hem iş ziyaretlerini yapamadılar, hem aynı zamanda akraba ziyaretlerini gerçekleştiremediler. Kimi tatillerine çıkamadı. O nedenle iç hatları bu kadar yüksek bir oranda başlanması bayağı mantıklı geliyor. Onun dışında dış hatlarda bazı hatlarda e, parti parti açılmalar söz konusu olacak Türk Hava Yolları'nın yaptığı planlamaya göre. Bakarsanız Amerika Birleşik Devletleri hatlarında ilk aşamada herhangi bir hat yok. Bunun da nedenlerinden bir tanesi virüsün en çok vurduğu ülkelerden bir tanesinin, hatta şu an itibariyle en çok vurduğu ülkenin Amerika Birleşik Devletleri olması kaynaklanıyor. Onun dışında Kuzey Amerika'da Toronto hattına sadece haftada 3 frekansla başlayacaklar. Almanya gibi çok yoğun uçtukları hatlara düşük frekansla yine başlıyorlar. Ama bir şekilde Türk Hava Yolları yavaş yavaş uçuşlarını başlatmış olacak. İkinci aşamada daha fazla dış hatlar var. Bunun üçüncü aşaması da öngörülmüş. Tolga bu verileri de, Türk Hava Yolları'ndan edindiği bu verileri de web sitesinde paylaşmış. Zaten onun da linkini alta koyacağım açıklamalar kısmında, orada görebilirsiniz. Şimdi gördüğünüz olay şu aslında. Ekipler uzun zamandır uçmadı. Uçaklar uzun zamandır uçmadı. Uçakların her ne kadar yerde kaldıkları sürece onların üreticileri tarafından istenen bakımları yapılıyor olsa da, işte uçakların başka bakımları yapılıyor. Bu tür bakımlar zaten yapılıyor ama uçakların hepsinin aynı anda böyle o arabaya biniyoruz, atlıyoruz şeklinde havaya çıkması mümkün değil. O nedenle bu gelişmeler yavaş yavaş olacaktır. Filolarda da bu gelişmeler yavaş yavaş olacaktır diye tahmin ediyorum. Durumu değil, ülkelerin durumu. Yani Türk Hava Yolları sadece ben Viyana'ya haftada 3 gün uçacağım demekle uçamıyor. Bunun aynı zamanda karşılığının da olması lazım. Yani gideceği meydanların da açılıyor olması lazım. Gideceği meydanların dışında havacılık otoritesinin, göçmen idarelerinin de yurt dışından gelecek olan turistleri, oturumu olmayanları alıp almayacağının da önemli bir faktör burada. O nedenle Türk Hava Yolları'nın elinde şu an çok büyük bir yük var yapılacak iş konusunda. Bütün bunların kontrolünün yapılması lazım. İnsanlar İstanbul'dan binip atıyorum Frankfurt'ta indiklerinde havaalanından geri döndürülmemeleri lazım. Yani Almanya'nın o yolcuları kabul edilebiliyor olması lazım. Uçuşların da frekansına bakarsanız eğer, sanırım ilk başta biraz da bunlar her iki tarafta da, örneğin Almanya'ya gidip kalmış olan Türkler var. Türkiye'ye geri dönemiyorlar. Veya Almanya'dan gelip Türkiye'de kalmış, Almanya'ya geri dönemeyen insanlar var. Uçuşların frekanslarındaki düşüklüklere baktığınız zaman en azından bu insanların bir şekilde gidiş gelişini sağlamak amacıyla da yapılmış olabilir diye düşünüyor insan. İnceleyelim bakalım bu ayrıntılarınla beraber bu frekanslar ne olacaklar? Haziran ayı planlarında Türk Hava Yolları 19 ülke, 19 ülkede 22 nokta ve haftalık 75 frekans planlamış. Almanya tabii önceliği alıyor çünkü orada yaşayan bir sürü vatandaşlarımız, soydaşlarımız, insanlar var. Onların Türkiye'ye gidip gelmelerini kolaylaştırmak amacıyla Almanya'da 4 tane noktaya seferler başlıyor. Bunlar Frankfurt, Berlin, Düsseldorf ve Münih.
Bunların hepsine şimdiden 4 frekans kabul edilmiş ama daha sonradan ihtiyaçlar dahilinde tabii ki bunlar da oynamaya gidilebilir. Almanya aynı zamanda bizim Avrupa kıtasındaki en büyük ticari ortağımız. Kargo açısından da önemi amacıyla bazı hatlarda, özellikle Frankfurt gibi, Münih gibi hatlarda belki de geniş gövdeli uçaklarla başlanabilir uçuşlara. Tabii kriz öncesindeki uçuş frekanslarına baktığınız zaman haftada 4 uçuş bayağı düşük bir miktar. Ama tabii bu ilk başlangıç için Kuzey Amerika kıtasında sadece Kanada'ya başlıyor Türk Hava Yolları. Şöyle bir özelliği var onun da. Biliyorsunuz Amerika şu an virüsün en hakim olduğu, en çok rastlandığı yer. O nedenle hem Türk Hava Yolları kendi ekiplerini riske etmemek amacıyla hem de oradan gelecek olan yolcuların diğer yolcuları riske sokmasını önlemek amacıyla böyle bir çözüm yapmış olabilir. Toronto'yu havaalanını kullanarak Kuzey Amerika'nın belli başlı bütün şehirlerine aktarmada yapabilirsiniz. İlk etapta açılacak olan ülkeler hangileri? Kazakistan var, Afganistan var, Japonya'da Tokyo var. Fakat Tokyo'da Haneda'ya gidiyor Türk Hava Yolları. Çin'de Şangay'a gidiyor sadece tek bir frekansla. Onda da büyük miktarda kargo taşınacağını tahmin ediyorum. Çünkü zaten şu hali hazırda bile zaten oraya kargo uçuşları bayağı yüksek oranda devam ediyor. Güney Kore'de Seul var. Ben 3 gün önce Seul'deydim. Seul'ün özelliği çok ilginçtir. Güney Kore'de hiçbir virüs olayı yokmuş gibi insanlar normal hayatlarına devam ediyorlar. İnsanlar restoranlardalar. Sadece herkesin ağzında maske var. Herhangi bir değişiklik görmedim Kore'de. Çok ilginçtir. Güney Kore o bakımdan 4 frekansla başlamak açısından önemli tabii. Tabii Singapur var, diğer başka yerlerde var. Sonuçta Türk Hava Yolları Amsterdam gibi belli hava yollarının hub'ları olan bir yere de 4 uçuşla başlıyor. İlk etapta o bakımdan 19 ülke ve 22 noktada uçuşlar başlanılacak. İkinci etapta Türk Hava Yolları uçacağı noktaları daha fazla arttırıyor. 74 ülkede 103 noktaya başlıyor ve haftalık 572 bir frekansla başlıyor. Uzak Doğu burada çok önemli. Avrupa'da açılımlar başlanıyor. Orta Doğu ve Kuzey Amerika'da da Toronto'dan sonra JFK ve Los Angeles'a başlıyor Türk Hava Yolları. Bu da Temmuz ayında Türk Hava Yolları'nın yapmış olduğu bir öngörü. Temmuz'dan itibaren Türk Hava Yolları bu kadar yoğun bir şekilde uçmaya başlayacak gibi gözüküyor. Umarım öyle olur ama umarım da gerek ekiplerimizi gerek yolcularımızı risk altına atmamış oluruz. Tabii bunu zaman gösterecek. Elimizdeki veriler ne yönde? Henüz hala virüse karşı bir antivirüs bulunmuş değil. Ne kadar doğru bir karar olur onu da tartışırız. Üçüncü aşamada Ağustos denmiş Türk Hava Yolları'nın vermiş olduğu slaytta. Burada da 98 ülke ve 160 nokta. Burada ilginç olan Ağustos'a kadar hala Güney Amerika'daki hatlarda herhangi bir hareket olmuyor olması. Bu bence çok ilginç. Çünkü Güney Amerika'da da gerek Buenos Aires gerekse Brezilya'ya uçuyor Türk Hava Yolları. Güney Amerika'da Panama'ya başladı. Panama'nın dışında Küba'da var. Bu değişik noktalar sanırım herhalde sezonun düşük sezon olmasından da kaynaklanan bir nedenle henüz başlatılmıyor Ağustos ayında. Biliyorsunuz Güney Yarımküre'de Ağustos ayı aslında kış demek. Tabii bu arada Güney Afrika'ya ve Afrika'nın ortasındaki tropik Afrika'ya da seferler başlıyor ama Türk Hava Yolları herhangi bir nedenle bunu da bilmek gerçekten ilginç olurdu. Gerek Orta Amerika ve gerekse de Güney Amerika'da herhangi bir noktaya uçuşlara başlamıyor Ağustos ayına gelindiğinde. Evet, son olarak Eylül planlanmış Türk Hava Yolları'nın planına göre burada da 99 ülkede 166 nokta ve haftalık 989 frekansla bir planlama yapmış Türk Hava Yolları. Tekrar Asya ve Uzak Doğu bölgesel dağılımda en fazla payı alan yer. Arkasından Afrika geliyor. Arkasından da değişik Avrupa ülkeleri var. Tabii bu konuda Türk Hava Yolları'nın planlaması gerçeklerle nasıl örtüşecek onu zaman gösterecek. Ama daha önceden de söylediğim gibi gideceği ülkelerdeki yurt dışından gelen insanlara gösterilen tutumunda
bayağı bir önemi var. Bakalım gerçekten Türk Hava Yolları bu planı hayata geçirebilecek mi? Dediğim gibi sadece kendilerinden değil, aynı zamanda bir sürü değişik faktörün de doğru zamanda doğru yerde olması lazım bu planın hayata geçirilebilmesi için. Beni izlediğiniz için çok teşekkürler. Videonun altına yorumları yapmayı unutmayın. Beğenmeyi de unutmayın. Aynı zamanda Instagram hesabıma da Baha'ya ziyaret etmeyi unutmayın. Çünkü orada hem yoldan fotoğraflar paylaşıyorum, değişik bilgiler paylaşıyorum. Orada sürekli olarak değişik koyduğum fotoğraflar, bilgiler YouTube'a koyduğum bilgilerden çok daha fazla. Bana da oradan mesaj da atabilirsiniz. Yeni bir videoda tekrar görüşmek üzere. Mutlu kalın, esen kalın ama her şeyin önemlisi sağlıklı kalın.